Selam millet. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Şöyle hafif oyunun sesini kısayım. Bugün ne yapacağız? Bugün çark çevireceğiz birlikte. Çark geldi biliyorsunuz, çark komutanları. Bunlarla ilgili videomu da yayınlayacağım. Bir önceki videoda paylaşmıştım. Yani söyleyeceğimi anlatacağım paylaşmıştım. Bu arada fil belli oldu. Son durumlarda şöyle bir bakalım. Beklediğimiz bir şey oldu. 13 ile eşleştik. Sadece biraz ilginç. Mesela tabloya baktığımızda biz dördüncüyüz. 5. 13 okey güzel. 88 ile 91'i eşleştirdiyse 9 nereye gitti abi? 9 kimle eşleşti? Gidip 6 ile mi eşleşti acaba? Yani 6. sıradaki çağ 14'le mi bilmiyorum. Bizi böyle eşleştirmiş. 10'la da 11'e eşleştirmiş. Yani 11. ile 7.yi eşleştirmiş puan sıralamasında. 13'te eşleşmeyi bekliyorduk. 88 de olabilir diye düşünüyordum bir yandan. Çünkü Tayvanların olduğu yerlerde aşırı kalabalık gerçekten. Rakip çok güçlü ama etkinlik fil etkinliği arkadaşlar. Böyle kişisel gücü test eden bir şey değil bu. O yüzden hani hangi krallık daha güçlü bu etkinlikte demek çok doğru olmaz. Burada çünkü fil etkinliğinde ağırlıklı olaraktan biliyorsunuz kaynak toplama, haritada işte çıkan bossları kesme, o tarz görevler mevcut. Hani bir şehir kapma değil, çöl gibi değil. O yüzden neler bekliyor inanın hiç bilmiyorum. Aşırı kalabalıklar onlarda. Hatta şöyle önce bizi göstereyim. Tekrardan gelişme var mı yok mu bilmiyorum. En son kaçtık çünkü. İki ittifak 21 milyardı şu an bizde. En sonki videoda kaçtı hatırlamıyorum. İki ittifakımız 21. Üçüncü ittifak 20 milyar. Dördüncü ittifak 14 milyar. Beşinci ittifak 10 milyar. Altıncı ittifak 9 milyar güçte. Yani 6 tane ittifak aslında var diyebiliriz burada. Ama başı çeken 3 tane ittifak var. Güç tarafını zaten biliyorsunuz, buraya girmeyeceğim. İşte yani bayağı güçlü kale var. 300 milyonun üstünde 11 tane kale var. Karşı tarafı göstereyim. Sonra da çarka geçelim. Tabii gönül isterdi canlı yapmak ama canlı yapacak vaktim olmayacağı için çekim yapıyorum. Karşı tarafta 300 milyonun üstünde 9 tane kaleleri var. Bizde 11'de onlarda 9 ama yani çok fark etmiyor. Yani şurada 10 milyonluk 9 milyonluk güçlerde yani zaten bunlar da güçlü demek. En güçlü John orada görünüyor güç olarak. Sonra Jabalala geliyor. Sonra Monkler geliyor. Ama karşı tarafın mesela 200 milyon üstü kalesi bizden daha fazla. Bizde 40 adet mi ne? Onlarda 47 adet. Yani böyle gerçekten aşırı çekişmeli bir savaş geçecek. Aktifliği yüksek. Gördüğünüz gibi orta düzey oyuncular da aşırı fazla. Burada da yani ilk 300 100 milyon üzerindedir kesinlikle. Bakacağım. Aynen öyle 104 milyon diyebiliriz buna. Galiba bizde de 105-104 milyondu. Ya çok kafa kafaya, inanılmaz kafa kafaya bir savaş demeyeyim de fil bizi bekliyor. Fil dediğimiz şey kalkansızların sıfırlandığı, kalkan basmayanların hangi krallıkta çoksa o krallık kaybediyor arkadaşlar. Bizde dezavantaj şu olabilir. İttifak olaraktan oyuncu sayısına bakayım bir. Evet bizde ilk 6 ittifak var. Burada daha az sayı var. Örnek veriyorum bizim 6. ittifak F ittifakı kalkan basmazsa yandık. Çünkü o zaman Euro 13 kazanacaktır doğal olarak. Kim daha fazla kale sıfırlarsa birazcık o kazanıyor. Herkes koordine olup kalkan basarsa da kim daha çok farm yaparsa, haritadaki bossları keserse o kazanacak. Yani böyle birebir güce dayalı değil de daha çok pasiflerin olduğu krallık ya da pasif de demeyeyim
dikkatsizlerin olduğu krallık biraz geri planda kalacaktır filde. İlk iki ittifak bizim gibi 21 milyarın üstünde. Üçüncü ittifakları da onların da 20 milyar diyebiliriz. Aynı, yani 3 ittifakın baktığımızda gerçekten aynı. Bizim 14 milyardaydı. Burası 13 diyelim. Beşinci de aynı. Altıncı da çok fark var. Ama genel olarak baktığımızda inanılmaz kafa kafaya bir ekibiz. Öyle görünüyor. Yani bakalım ne olacak? VIP ittifakı ve GATT ittifakı. GATT 46'dan da VIP 42'den de bir de K-popçular vardı 13'ten. Evet. Onlar da burada. Bakayım ittifak isimlerini değiştirmişler. Hayır, değiştirmemişler. Yani şöyle bakacak olursak eski ismiyle 42, 46 ve 13 görünüyor. Çok çekişmeli olacaktır. Fil biraz sıkıcı, yalan yok. Çok böyle keyifli bir şey olmuyor filde. Kale sıfırlayan krakenler için onlar keyif alıyordur da biz hani öyle çok keyif almıyoruz. Bir yıl önce şu güçte olsaydım tabii ki çok daha farklı keyifler alırdım. Şöyle baktığımda bizi de hadi öyle bakayım. Eski adıyla 40 değil mi? 40 evet. 26 27 olaraktan görünüyoruz. Bakalım. Yani bizde de ittifaklarda isim değişikliği yok. İki tane çark geldi arkadaşlar. Şimdi komutanlarımız belli. Komutanların hepsini bizde açık görünüyor. 4 tane komutan koymuşlar. İstediğini alabiliyorsun burada. Normalde biliyorsunuz 2 tane komutan gelirdi. 4 gelmiş. Üstüne bu biliyorsunuz arada bir gelen asker alımı. Nadir geliyor ve eski komutanlar, geçmiş komutanları içine koyuyorlar. Buradan alabileceğiniz bir komutan var mı? Zug olabilir. Kılıç kompu gidenler, yatırımını kılıca yapan arkadaşlar için Zug tercih edilebilir bir ne diyeyim kahraman. Neden? Çünkü yeni gelenlerde işte Ramses kompu olanlar yine Ramses'i kullanabilir. Ortaya işte atıyorum Confucius koyup sonra Zug koyabilir. Yani buradaki durum tamamen para yatırmayla alakalı. Kaç komp dizebileceğinizle alakalı. Yoksa Sen Louis, ne bileyim Sultan Süleyman, arkaya Confucius olabilir. Ama mesela burada Süleyman yok. Süleyman'ı sen hiç almadıysan kullanamayacaksın. Çok çeşitlilik olur. Ya da atıyorum işte mızraklı için yine yeni gelenlerden Sen Louis'i aldıktan sonra arkanda Belisarius'un yoksa ya da zayıfsa Belisarius'un güçlendirmeye harcayabilirsin. Ya da işte kılıç komplu kullanıyorsan savaşçı Skip bayağı etkiliydi biliyorsunuz. Lagerta da iyiydi ama savaşçı kılıç en son kimler gidiyor ne yapıyor bilmiyorum. Taktikçiler bayağı öne geçmeye başladı. Ama savaşçı giden arkadaşlar eksiklerini buradan yine giderebilir. Onun dışında benim buradan alacağım bir komutan yok arkadaşlar. Güncel komplara baktığımda şöyle yeni şeye girelim. Ha, bu arada valiyi de göstereyim aklımdayken. Biz valide sıralama yaptık. İlk 50 ödül alacak. İşte kimlerin birinci, ikinci, üçüncü, kaçıncı olacağını belirledik. Arkadaşlar Confucius buradan madalyasını alıyorsunuz. Confucius kullanmayanlar için bakın diğer vali komutanları da gelmiş durumda. İşte Elizabeth olsun. Çok eskiden neydi bu? Qu Shin Hu. Huang düzeltiyorum. Yani QSH diyelim buna. Kısaca Ahsoka'sı var. Ram var. Yine Ramses var. William var. Yani
istediğinizi alabiliyorsunuz eksiğiniz varsa. Bu güzel olmuş. Bunu beğendim. İlla Confucius'a ilk şeye dayatmaması. Çeşitlilik olması ya da işte şuradaki çeşitlilik olması falan hoşuma gitti benim. Yani iki tane koyması, tam iki tane alacak kahraman yan yana geliyordu ve atıyorum 120'ye kadar gideceğim. Pyrrhus için gittim. Bu sefer yanında gelen Roland için daha ilerlemem gerekiyor ya da bir sonraki çarka Roland'ı yapıp Pyrrhus geri kalıyordu. Böyle çok daha iyi. Her çarkı inşallah böyle gelir. İlk açılışı özel falan değildir. Yani umarım hep böyle ilerler. Valide baktığımızda onun dışında zaten yan kafalar aynı biliyorsunuz. Buradan şöyle göstereyim. İlk 50, 46 ile 50 arası beşer kafa, 36 ile 45 arası da beşer kafa alıyor. Sadece yandaki kafalardan 5 fazla alıyor. Yani şöyle yapmışlar işin gerçeği. 25'e kadar 25 dahil değil. 26'dan itibaren diyeyim daha kolay. 26'dan 50'ye kadar arkadaşlar beşer kafa. Yani sen 26. da bitirsen 5 kafa, 45. de bitirsen 5 kafa, 50. de bitirsen ana vali komutanından 5 kafa alıyorsun. Buradaki makas da çok komik makaslar. İşte 16 ile 25 arası 10 kafayken 11 ile 15 arası 12 kafa. 2 kafacık fark var. Burada işte 15 kafa, 20 kafa, 30 kafa, 40 kafa şeklinde gidiyor. 60 kafa falan filan. 80, 100 olarak ilerlemekte. Biz de vali listesini yaptık. Zaten hani buna göre şey yapıyoruz. Örnek veriyorum işte arkadaşlarımızın yapacağı puanlar burada yazıyor. Mesela bana ne yazmış? Ben 30. sıradayım. 15 ile 20 milyon arasında yapmam yeterli. Ya 30. da olsam şey olarak ana komutan kafasında fark etmeyecek. Çünkü dediğimiz gibi neydi? 25'te bitiyordu. 10 kafa 25 ama 26'dan 50'ye kadar vali komutanı için 5 kafacık. O yüzden bu aşağı kısım 15 ile 20 arası yapması yeterli olaraktan görülüyor. 50 kişiyi seçtik, belirledik. Ona göre yapıyoruz. Mesela bak burada işte krakenlerimiz de var. İlk valiye dediğim gibi krakenler de katılıyor. Ama sarı kafa zaten elinde fazla olan için çok büyük bir problem değil. Şöyle vali komutanlarında da hani bu Arthur gibi değil arkadaşlar. Sarı kafa geçiyor. 5 olmayan bir vali komutanımı göstereyim. KSH'yi göstereyim. Yani QSH. Qin Shi Huang'da mesela. Madalya takasıyla da arkadaşlar istersen şey yapabiliyorsun yani terfi ettirebiliyorsun. Bir kere kahramanı açmak yeterli olacak ama 5 kafayla ne yapamıyoruz? Kahramanı açamıyoruz arkadaşlar. O yüzden bir sonraki valiye de mesela benim katılmam gerekiyor. Bu valide 5 kafa alacağım. Vali komutanı maalesef açılmayacak. Oyun hani bu konuda biraz zor. Bakın RAM de vardı aşağıda. Yani evet 50 kişiye vermiş ama o 50 kişinin 26'sı tek de komutanı açamayacak. Çünkü 5 kafa arkadaşlar. Bir kahramanı açmak için 10 kafa gerekiyor. 10 kafa olmadan bu kahramanı açamıyorsunuz. Doğal olarak sarı kafada kullanamıyorsun. Yani yeni sistemde şunu diyebiliriz. İlk 25 kahramanı açıyor. Birinci zaten 100. Bunlar okey. İlk 25 kahramanı açıyor arkadaşlar. Geri kalan 25 kişi bir sonraki valiye de mutlaka girmesi gerekiyor. Evet, çarkımıza geçelim. Şimdi hatta şöyle önce Roland'ı mı alsam şeyi mi alsam düşünüyorum. Hangisinden başlayalım?
Şimdi şöyle baktığımda Confucius zaten chart'ta olmayacağı için şöyle açayım, öyle bakayım. Saint Louis, ya bir yandan diyorum ki arkadaşlar biraz cozutup 5. komp sahaya süreceğim 5. komptan bahsediyorum. Şey mi yapsam? Süleyman kompu mu yapsam diye düşünmüyor değilim. Şöyle göstereceğim. Benim Süleyman'ım 5 yıldız. Şar da iş yapacak bu sezon. Abi buraya şeyde Pyrus demişim. Saint Louis'de patlattığımda yani bilemiyorum. Hatta zaten aslında Şar'ı burada kullanmayacağım. Kılıç kompunda kullanacağım. Daha onları anlatmadım size. Hani kendi denemelerimden en iyi kılıç, en iyi mızrak, en iyi işte dizilimleri paylaşmadım. Daha videoyu çekmedim. Ama Roland'ı alacağım, onu söyleyeyim size. Çok çok önceden zaten ben bunu size söylemiştim. 2 ay 3 ay önceki videolarımda açarsanız bakarsanız Roland'ı duyurmuştum. Ve Musa yerine Roland alınması gerek demiştim. Yani şu an duyduğum kadarıyla bazıları şey diyormuş. Roland hani çok da fark ettirmiyor Musa'yı, hani değiştirmeye çok değmeyebilir falan filan gibi düşünmüşler ama işin gerçeği değiştiriyor. Yani beni dinleyip de üzüleni görmedim şu ana kadar. Ama buradaki olay tabii ki Roland'ın da 5 yıldız olması gerekiyor. 5. yıldızdaki yetenek tetiklemesi kısmı çünkü önemli. Hayatta kalma şansınızı %25 arttırıyor işin gerçeği. Ne yapsam o konuda bilmiyorum. Önce benim biliyorsunuz ana kompum mızrak. Roland Baba o yüzden benim için kıymetli. Burada arkadaşlar Kiros, Vlad ve Roland şeklinde gideceğim. Musa boşa düşecek. Yani Musa boşa düşünce de şey kompuna yine açayım ya. Şöyle göstereyim size de. Bu kompta da Barbarossa yerine Musa'yı patlatırım. Sahaya bir kompumu da böyle sürerim diye düşünüyorum. Yani hatta Barbarossa neredeyse 5 yıldız olmak üzere. 2 valiye gireceğim. Yine kafa gelecek. Barbaros alabilirim. Kaç kafa ihtiyacım var? Yaklaşık 6, 70, 46 kafa kalmış. Yani Barbaros da beşleyebilirim. Oraya tank sürebilirim. Açık arazide. Şey olması için. Buradan da sandıklarım var aslında benim. 25 kafa varmış mesela buradan. İstersen Barbaros çekebilirim. Kendi komplarım arasında böyle çok düşünmedim. Sadece net olarak kararım arkadaşlar Roland olmalı. Net söyleyeyim. Ha, çok yatırım yapmayan biriyseniz ikinci kompunuz işte taktikçi, kılıççıysa falan o zaman Roland'a yatırım yapmayın. Kılıcınızı da güçlendirin. Ama iki komp gidiyorsanız ama ben abi tek komp kasıyorum, en iyi tek kompu istiyorum diyorsanız yani o Roland'ı almanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Roland fark yaratıyor. Diğerleri ne der bilmiyorum. Ama WhatsApp grubundan duyduğum olumsuz diyenler varmış. Değil arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Roland gayet iş yapıyor. Önce Roland'ı alsam. Saint Louis'i erteleyeceğim zaten. Bu en son seçenek. Şu an
Kafamda netleştiriyorum. Bunu hiç gerek yok. Çünkü Musa da boşa çıkınca okçuya hiç girişmeyeyim. Süleyman'ı çok kullanmak istiyorum. Süleyman'ı seviyorum. Pardon arkadaşlar. Sonuçta tarihimizin bir parçası Sultan Süleyman. Doğal olarak o komutanı kullanmak istiyorum. Ee, O hep bir şey kalacak. Eğer ne diyeyim imparatorluk param yeterse buna da geçiş yaparım. Ama Pyrrhus'la Roland. Pyrrhus'ta şöyle. Pyrrhus arkadaşlar yani rally'de okey, güzel, 5 yıldızda iş yapıyor. Ama açık arazide Ramses'e göre bence hani böyle zaten şey olarak bir farkı yok. Hatta Ramses bence daha iyi bir tık. O yüzden Pyrrhus için %100 alınmalı, içtima için alınmalı. Yoksa Ramses gerçekten gayet güçlü. Yani hani böyle esas arada seçim yapılacaksa Ramses mi, Pyrrhus mu? İşte içtima kaptanı değilsen, rallilerde çok şey değilsen alanda bence Ramses daha iyi. Bilgisayarın hoparlöründen çekiyorum arkadaşlar. Bu çekimde mikrofon kullanmıyorum. Bilgisayarın mikrofonunu kullanıyorum yani öyle söyleyeyim. O yüzden sürekli anında mutlayamayabiliyorum. Yani Pyrrhus konusu değil o yüzden Roland'la başlayalım arkadaşlar. Ana kompuma gideyim. 24 tane zaten şey vardı. 5 tane bir atalım bir kafamızı aldık. Bu dizilimleri detaylı olarak anlatacağım. Merak etmeyin. Ama yorumlarda da buluşalım. Süper 10 kafa. Siz de fikirlerinizi söyleyin mutlaka. Fikirleriniz kıymetli arkadaşlar. Güzel. 120'ye kadar çevireceğim arkadaşlar. Seri geçeceğim. Çok uzatmayacağım bu videoyu. Boş geçmemek istiyorum. Zaten güzel giderken hızla kaybetmek istemiyorum. Bak ikişer ikişer verirken hiç bozmayalım bunu. Seri bir şekilde gidelim. Tertemiz ilerliyor. Güzel güzel hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Boş geçmediğin sürece oh çok güzel. Yani galiba bu en iyi videom olacak. Buraya kadar izlediysen kanala abone olup yorum atmayı, beğenmeyi unutma. Hatta şu an bakın desteğe ihtiyaç var. Son zamanlarda beğeni daha az görünüyor. İzlenme çok fazla. Ama nedense beğeni atmamış kimse. Yani bakıyorum 700 görüntülenme, 1100 görüntülenme. Bakıyorum 15 beğeni, 25 beğeni. Ee, Arkadaşlar videoyu izliyorsanız en azından bir beğeni atın ya. Bir butona basacaksınız sadece. Bunu çok görmeyin. Sonuçta beğeniyorsunuz ki izliyorsunuz. Yani emeğe de saygı diyelim. Sizin için emek veriyorum. Oturup bireysel de oynayabilirdim. Şu an bir duralım. 2 kere arka arkaya boş attı. Burada ne önermiş? Benim dediğim dizilimi önermiş burada da bu arada. İsviçreli mızraklıyla ki zaten İsviçreli mızraklı kullanıyorum ben. Üçüncü boşumuzu geçtik. Üçüncü boş. Bir sakinleşelim. Kahraman sıfırlama yeniden geldi bu arada arkadaşlar. Mutlaka hani kendinize göre uygun olanları seçip kahramanınızı sıfırlayıp güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir yeteneği beşlemek için üstünden de geçmiş olalım. 1180 beceri parşömeni gerekiyor arkadaşlar. Beceri puanlarını fulllemek için 303k beceri puanı gerekiyor. 155 seviye içinde 234.000 tecrübe puanı gerekiyor.
Hatta daha bunun daha düşüktür. 234, evet. Bunun fazla olmasının sebebi arkadaşlar, bunun XP'si 155'in de üstünde şu anda. Onu da göstereyim. Yani örnek veriyorum, bir tavernayı geliştirdiğim anda Lubu'nun 19 milyon 600 bin tecrübe puanı var şu anda. Ben buna hiç kitap basmadan kendi kendine seviye atlıyor zaten. Açıldığı an kilit 160 olsa pat 160'ı atacak kendini, ama Kiros o kadar atamaz. Çünkü tecrübe puanı yok. Hatta 156'ya belki atar, belki atmaz. Bir seviye kaç tecrübe isteyecek bilmiyorum. 5'ten 56'ya geçerken 155'ten. Bunun mesela 10.4 milyon. Bunun da 10.4 milyon. Mesela bunun 121'den 122'ye geçiş için 1 milyon tecrübesi eksik gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar, bak. Hop. Bir seviye için 3 milyon tecrübe istiyor. Daha bunu da istiyorsa 156 için bu yetmez mesela. 150, yani 160 bandını açtığım an bu yine 155'te kalacak, ama bu coşacak, gidecek. Dönelim. Hadi Roland. Her beğeni için birer kafa be. Bak, beğeninin olmadığı nasıl belli? Nasıl belli? %120'ye geldik. Kapanışta güzel yaptık. Bu arada bence kötü geçmedi. Şimdi toplam kafamıza bakacağım. 120 çevirme de arkadaşlar kaç kafa gelmiş? 10 kafa gitti şu an. Gördüğünüz gibi. 84 kafa. Çok iyi. 120'de 84 gayet iyi arkadaşlar. Hoşuma gitti. Şey de yapalım. Yan görevi de almak için şunun seviyesini de arttıralım. Bak, 153 daha arttıramıyorum. Kitap kalmadı. Şunu da arttıralım. Abi canavar bu ya. Gerçekten çok güzel bir defans yani. Şuradan almayı unutmayın arkadaşlar. Valideyim ama zaten öyle ciddi bir puan yapmama gerek olmadığı için çok mühim değil. Kafayı ne zaman kullanmışsın, ne yapmışsın, ne etmişsin. Bu görevleri sizlere daha önce göstermiştim. Nereden çıkıyor, ne yapmak gerekiyor diye. Üstünde durmayacağım. Acayip sikke harcamışım ha. Bugün bu sezon başlayalı 3 gün oldu. 170 bin imparatorluk parası harcamışım. Ya 200'e gitsem mi gitmesem mi diye bir dürtünmüyor değilim. Roland'ı harcadım. Akitanya'dan falan da bahsedeceğim bu arada arkadaşlar. Bu kompları, kahramanları detaylı başka bir videoda paylaşacağım. Bu güzelliği ekibinizde istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Evet, Roland'ımızı açtık. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni atmayı unutmayın lütfen. Beğenileriniz kıymetli. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.